Herkese merhaba, umarım her şey yolundadır. Bugün su hakkında konuşacağız. Suyun enerjisini nasıl değiştirebiliriz? Bu konuları anlatacağım. Biliyorsunuz bedenimizin %60'tan fazlası su ve bu %60'ın da %60'ı hücrelerin içinde, %40'ı hücrelerin dışında bulunuyor. Yani içtiğimiz su ne durumdaysa aslında hücre yapımızda çok büyük etkisi var. Dolayısıyla kaliteli bir su içmek ya da içeceğimiz suyun enerjisini değiştirmek sağlığımız açısından çok önemli. Şimdi içtiğimiz su bize gelene kadar kim bilir nerelerde duruyor, başına neler geliyor, bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Onun için içmeden önce suyumuzun enerjisini değiştirmekte, onu şifalandırmakta çok büyük fayda var. Son yıllarda bilimin geldiği noktada suyun bir kayıt cihazı gibi çalıştığı ispatlandı. Masaru Emoto'yu birçoğunuz duymuşsunuzdur. Su üzerinde bazı deneyler yaptı. Su damlacıklarını dondurup onlara güzel müzikler, dualar dinletti ya da çok kötü müzikler ve kötü kelimeler, küfürler dinletti ve ondan sonra bu su damlacıklarını dondurup onların fotoğraflarını çekti. Güzel sözler, dualar, güzel müzikler dinletilmiş olan su damlacıkları harika kar kristallerine dönüştüler. Kötü müzikler dinletilmiş ve kötü sözler söylenmiş olan su damlacıkları ise böyle bulamaç gibi feci şekillere dönüştüler. Yani aslında bedenimizdeki suyu harika kar kristalleri gibi yapabiliriz ya da kötü sözcükler söyleyerek ya da duyarak onları bir bulamaç haline getirip hücrelerimizi biz bozabiliriz. Bedenimizdeki su nasılsa bizim moralimiz, enerjimiz, sağlığımız da o şekilde suyun gerçekten üzerimizde büyük etkisi var. Bu konuyu duymamış olanlarınız varsa Masaru Emoto'nun Sudaki Mucize adlı kitabını alıp okumanızı öneriyorum. O kitapta bütün bu çalışmaları ayrıntılı olarak anlatıyor ve çok etkileyici bir kitap gerçekten. Bir de başka bir örnek anlatmak istiyorum bununla ilgili. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bilim insanlarını bir odaya doldurmuşlar ve düşmanlarımızı zehirlemek için bir zehir yapmalarını, işte suya karıştıralım hepsi birden ölsünler gibi zannediyorum. Bu konuda bir zehir üretmeleri için bir toplantıya sokmuşlar onları. Toplantının sonucunda bütün bilim insanları zehirlenerek hastaneye kaldırılmış. Ve neden zehirlendiğini araştırdıklarında sadece toplantı süresince ortadaki sürahide bulunan sudan içtikleri ortaya çıkmış. Yani saatler boyunca bir masada oturup zehir konuştukları için o suyu gerçekten zehirli hale getirmişler. Bu inanılmaz gibi geliyor değil mi? Ama bizim dinimizde de bütün dinlerde de mesela bir okunmuş su kavramı vardır. Benim anneannem hafızdı ve mevlüt okunacağı her zaman ortada su, pirinç, şeker, tuz bulunurdu. Ve ondan sonra o okunmuş su olarak saklanır, bize içirilir. Hatta sınavlardan önce o pirinçler yedirilirdi. Okunmuş pirinç, okunmuş su kavramı. Ta eskiden beri gelen kadim bilgiler biliyorsunuz her zaman çok inanıyorum ve çok işe yarıyorlar gerçekten. Bu da bize suyun enerjisini nasıl değiştirebileceğimizi sözcüklerle kanıtlıyor zaten. Bu konuya dikkat etmenizi istiyorum. İçtiğimiz su eve gelene kadar kim bilir yanında ne kavgalar ediliyor, ne kötü sözcükler söyleniyor. O suyu kim taşıyor, bize kim getiriyor, nerelerden geçiyor hiçbirini bilmiyoruz. Bize gelene kadar kirli su oluyor. Dünya üzerinde bir tek yerde, insanlara çok uzak bir yerde çok temiz ve ari bir su bulunduğunu okumuştum. Keşke o suya ulaşabilsek ve hepimiz ondan içebilsek. Sadece doğanın enerjisi var onun içinde. Düşünsenize ne kadar şifalı bir sudur. Zaten doğadan içtiğimiz sular hep şifalı değil midir? Yani bazen böyle dağa gideriz, yürüyüşe gideriz, orada kaynaklar olur. O sudan içtiğimizde suyun lezzetinin ne kadar farklı olduğunu biliriz. Etrafta hiçbir kötü enerji yok. Sadece doğa, ağaçlar, hayvanlar, güzellikler var. O enerji olduğu gibi bedenimizi şifalandırır. Şimdi bu tekniği suya da yemeklere de uygulayabilirsiniz. Öğreteceğim tekniği. İki elinizle su bardağını tutuyorsunuz. İsterseniz ben her su bardağıyla tek tek uğraşmıyorum derseniz bunu damacanaya da yapabilirsiniz. Her iki elinizden bir güzel enerjinin çıktığını düşünüyorsunuz. Aynı zamanda gözlerinizden, üçüncü gözünüzden ve kalbinizden o suya sevgi gönderiyorsunuz. Ve seni seviyorum, teşekkür ederim diyorsunuz. Bu iki cümle suyun enerjisini çok çabuk değiştiren cümlelerdir. Dediğim gibi
İstediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Yemeğe de yemeden önce bunu yapıp söyleyebilirsiniz. Ben tek tek uğraşmayacağım diyorsanız eve gelen damacanızla bunu yapabilirsiniz. Eğer kendi kendinize ispat etmek isterseniz ya da diyelim ki ben hiç böyle şeylere inanmam diyen bir arkadaşınıza ispat etmek isterseniz 2 ayrı bardakla deney yapabilirsiniz. Bardağın bir tanesini alıp aynen dediğim gibi enerjinizi aktarırken seni seviyorum, teşekkür ederim deyip ondan sonra içip ve bir diğer bardağı aldığınızda ona da aklınıza hiç sevmediğiniz bir insanı getirip bütün kötü sözcükleri söyleyebilirsiniz ve her 2 bardağın tadına baktığınızda birinin gerçekten böyle çok güzel, şerbet gibi hani boğazınızdan kayıp gider ya size iyi geldiğini hissedeceksiniz ve diğerinde de böyle bir acılık olduğunu fark edeceksiniz. İşte basit şifa tekniğimiz bu. Dilerim hayatınıza katkısı olur. Şimdilik sevgiyle kalın, sevgide kalın.